Hong Kong'a hoş geldiniz. Güney Çin Denizi'nin kıyısında efsanelerle örülü, zıtlıkların uyum içinde dans ettiği bir şehir var. Yoğun sisler içinde yükselen dağlardan, göz kamaştırıcı neon ışıklarıyla parlayan sokaklara uzanan bir metropol. Burası bir zamanlar küçük bir balıkçı köyü iken, bugün küresel finansın kalbi, kültürlerin erime potası ve insan azminin sembolü haline gelmiş bir yer. Hong Kong. Bir ejderha gibi yükselen, nefes kesici bir silüete sahip bu şehir, tarihinin her dönemecinde kendini yeniden icat etti. İngiliz kolonisinden özel idari bölgeye, küresel ticaretin ve finansın merkezi haline geldi. Bu belgeselde Hong Kong'un nasıl bu denli eşsiz bir şehir olduğunu, onu şekillendiren tarihi rüzgarları, modernizmin ve geleneğin çarpıcı dengesini, sokaklarının nabzını ve geleceğe yön veren dinamizmini keşfedeceğiz. Gelin Doğu'nun incisine, Hong Kong'un büyüleyici dünyasına birlikte adım atalım. Hong Kong'un modern tarihi 1841'de 1. Afyon Savaşı'nın ardından Britanya'nın Hong Kong adasını ele geçirmesiyle başlar. O zamanlar burası birkaç balıkçı köyü ve haydutların sığındığı, pek de önemli olmayan engebeli bir adadan ibaretti. Britanya, stratejik konumundan dolayı burayı Çin'le ticaret yapmak için bir üs olarak gördü. İngilizler, Hong Kong'u ilk aldıklarında adanın pek bir değeri olmadığını düşünmüşlerdi. Hatta Lord Palmerston anlaşmayı fare deliği olarak nitelendirmişti. Ancak bu fare deliği kısa sürede Britanya'nın en değerli Asya kolonilerinden birine dönüşecekti. Hong Kong, serbest ticaret limanı olarak hızla büyüdü. Çin anakarasındaki karışıklıklardan kaçan göçmenler ve iş arayanlar için bir sığınak haline geldi. Liman, doğu ile batı arasındaki ticaretin ana arterlerinden biri oldu. Yüksek binalar ve modern altyapı yavaş yavaş yükselmeye başlarken, Hong Kong hem Çin'in kapısı hem de Britanya İmparatorluğu'nun doğudaki en önemli karakolu olarak konumlandı. İkinci Dünya Savaşı sırasında 1941'de Japonya'nın işgali Hong Kong için 4 yıllık karanlık bir dönem başlattı. İşgal şehrin altyapısını tahrip etti ve halkına büyük acılar yaşattı. Savaş sonrası Britanya yönetimi geri döndüğünde şehir harabeye dönmüştü. Ancak Hong Kong'un inanılmaz bir direnci vardı ve yeniden inşa süreci hızlıca başladı. Japon işgali sırasında şehirde gıda kıtlığı o kadar şiddetliydi ki nüfus yaklaşık yarıya düştü. İşgalin sona ermesiyle birlikte yüz binlerce Hong Konglu şehre geri döndü ve yeniden inşa çabalarına katıldı. 1950'ler ve 60'lar Hong Kong'un bir üretim merkezine dönüştüğü yıllardı. Çin İç Savaşı'ndan kaçan yetenekli sanayiciler ve ucuz iş gücü, tekstil, plastik ve elektronik gibi hafif sanayilerin gelişmesine yol açtı. Made in Hong Kong etiketli ürünler tüm dünyada kalitesi ve uygun fiyatıyla tanınmaya başlandı. Bu dönemde şehir yoğun bir nüfus artışı yaşadı ve Kowloon'daki yoğun yerleşim alanları ortaya çıktı. 1970'lerden itibaren Hong Kong, üretimden finans ve hizmet sektörlerine doğru bir dönüşüm geçirdi, küresel bir finans merkezi olarak ün kazandı ve dünyanın en büyük bankalarına, sigorta şirketlerine ve yatırım firmalarına ev sahipliği yaptı. Bu dönem aynı zamanda Hong Kong'un geleceğiyle ilgili belirsizliğin arttığı bir zamandı. 1984'te imzalanan ortak deklarasyon ile Britanya, Hong Kong'u 1997'de Çin Halk Cumhuriyeti'ne devredeceğini kabul etti. Bir ülke, iki sistem prensibi altında Hong Kong'un kendi yasal, ekonomik ve idari sistemini 50 yıl boyunca koruyacağı garanti edildi. 1997'deki devir teslim töreni şehrin tarihinde yeni bir sayfa açtı. 1997 devir teslim töreninden hemen önce Hong Kong'dan büyük bir beyin göçü yaşandı. Binlerce Hong Konglu, Kanada, Avustralya ve İngiltere gibi ülkelere göç etti. Ancak devirden sonra birçoğu geri döndü. Hong Kong, dünyanın en çarpıcı şehir silüetlerinden birine sahip. Victoria Limanı'nın etrafında yükselen yüzlerce gökdelen, modern mimarinin ve finansal gücün bir göstergesidir. Her gece düzenlenen ışıkların senfonisi gösterisi, bu gökdelenleri canlandırarak şehre büyülü bir atmosfer katar.
Bu, mimarinin sadece işlevsellikle değil, aynı zamanda estetik ve performatif sanatla nasıl birleşebileceğinin bir örneğidir. Hong Kong, dünyanın en fazla gökdelene sahip şehridir. 150 metreden yüksek bina sayısı baz alınarak. New York'u ve Dubai'yi bile geride bırakır. Bu dikey şehirleşme, sınırlı arazi alanı nedeniyle bir zorunluluk haline gelmiştir. Hong Kong'un kentsel dokusu inanılmaz bir yoğunluğa ve verimliliğe sahiptir. Şehrin toplu taşıma sistemi dünyanın en gelişmiş ve uygun fiyatlı sistemlerinden biridir. Tarihi tramvaylar, ding ding, çift katlı otobüsler ve hızlı metro, MTR, milyonlarca insanı her gün sorunsuz bir şekilde taşır. Central'daki devasa yaya yürüyen merdiven sistemi, Mid-Levels Escalator, şehrin dik yamaçlarına adapte olmasının eşsiz bir örneğidir. Central Mid-Levels Escalator, dünyanın en uzun dış mekan kapalı yürüyen merdiven sistemidir. Yaklaşık 800 metre uzunluğundadır ve sabah saatlerinde aşağı, akşam saatlerinde yukarı doğru hareket eder. Her gün yaklaşık 85 bin kişi tarafından kullanılır. Ancak bu yoğunluk aynı zamanda zorlukları da beraberinde getirir. Hong Kong, dünyanın en pahalı şehirlerinden biridir ve birçok insan küçük yaşam alanlarında, hatta kafes evler veya tabut evler olarak bilinen mikro apartmanlarda yaşamak zorundadır. Bu durum, şehrin parlak dış yüzünün ardındaki sosyal eşitsizliği ve barınma krizini gözler önüne serer. Hong Kong'daki ev fiyatları o kadar yüksektir ki, bazı raporlara göre dünyanın en az uygun fiyatlı konut piyasasına sahiptir. Ortalama bir evin fiyatı, ortalama bir hane halkı gelirinin yaklaşık 20 katından fazladır. Ancak Hong Kong sadece beton ve çelikten ibaret değil. Şehrin %70'inden fazlası aslında yeşil alanlar ve kırsal alanlardan oluşur. Ulusal parklar, adalar ve plajlar, yoğun kentsel yaşamdan kaçmak için huzurlu birer sığınak sunar. Lantau adasındaki Tian Buddha, Big Buddha heykeli şehrin ruhani yüzünü yansıtırken, Outer Islands, dış adalar sakin bir köy yaşamını sürdürür. Bu, Hong Kong'un tezatlarla dolu doğasının bir başka kanıtıdır. Hong Kong, serbest pazar ekonomisinin ve küresel ticaretin en parlak örneklerinden biridir. Dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri olarak borsası, bankacılık sistemi ve uluslararası sermaye akışındaki rolüyle küresel ekonomide kilit bir oyuncudur. Düşük vergiler, serbest sermaye dolaşımı ve sağlam bir yasal çerçeve, Hong Kong'u uluslararası şirketler ve yatırımcılar için cazip bir merkez haline getirmiştir. Hong Kong, 25 yılı aşkın süredir dünyanın en serbest ekonomisi unvanını taşımaktadır. Heritage Foundation'ın yıllık endeksine göre, bu da onu iş yapmak için ideal bir yer yapar. Alışveriş, Hong Kong'un önemli bir ekonomik aktivitesidir. Lüks butiklerden yerel pazarlara kadar her şeyi bulabileceğiniz bu şehir, gümrüksüz liman olması sayesinde dünya çapında bir alışveriş cenneti olarak tanınır. Elektronik, moda, mücevher ve yerel el sanatları ziyaretçiler için geniş bir yelpaze sunar. Turizm, Hong Kong ekonomisinin bir diğer önemli sütunudur. Dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca turist, şehrin eşsiz cazibesini, dinamik gece hayatını, zengin mutfağını ve alışveriş fırsatlarını deneyimlemek için buraya akın eder. Victoria Limanı, Star Ferry ve Peak Tram gibi ikonik simgeler her ziyaretçinin mutlaka görmesi gereken yerler arasındadır. Star Ferry, Hong Kong'un en ucuz ve en ikonik turistik cazibe merkezlerinden biridir. Victoria Limanı'nda iki yakayı birleştiren bu feribotlar, 1888'den beri hizmet vermektedir ve National Geographic tarafından hayatta yapılması gereken 50 şeyden biri olarak listelenmiştir. Hong Kong'un gelecekteki ekonomik rolü, Çin anakarası ile olan entegrasyonuna bağlıdır. Özellikle Greater Bay Area projesi, Hong Kong'u Shenzhen ve Guangzhou gibi diğer Çin şehirleriyle birleştirerek dünyanın en büyük ve en dinamik ekonomik bölgelerinden birini yaratmayı hedefliyor. Hong Kong-Zhuhai-Macao Köprüsü gibi devasa altyapı projeleri bu entegrasyonu fiziksel olarak mümkün kılıyor.
Bu, Hong Kong'un bir kapı olmaktan öte, bölgesel bir inovasyon ve finans merkezi olarak konumunu güçlendireceği anlamına geliyor. Hong Kong, Batı ve Doğu kültürlerinin benzersiz bir karışımıdır. İngiliz sömürge mirasından gelen batılı etkiler, baskın Çin kültürüyle iç içe geçmiştir. Bu kültürel mozaik, şehrin her köşesinde, mutfağından mimarisine, dilinden günlük yaşamına kadar kendini gösterir. Sokak pazarları, geleneksel opera gösterileri ve falcılar, Hong Kong'un canlı ve otantik yerel kültürünü sergiler. Hong Kong'un sokak isimleri genellikle hem İngilizce hem de Çince olarak belirtilir, ancak bazıları Portekizce, Hintçe veya diğer sömürge döneminden kalma dillerden de izler taşır. Bu, şehrin çok dilli geçmişini yansıtır. Yıl boyunca düzenlenen geleneksel Çin festivalleri, şehrin kültürel takviminin önemli bir parçasıdır. Ay Yeni Yılı'nın kutlamaları, Ejderha Teknesi Festivali'nin coşkusu ve Hayalet Festivali'nin gizemli ritüelleri, Hong Kongluların geleneklerine olan bağlılığını gösterir. Taoist tapınaklar, Budist manastırları ve batılı kiliseler, şehrin farklı inançlara saygısını ve dini hoşgörüyü yansıtır. Hong Kong'daki Cheung Adası'nda her yıl düzenlenen Börek Festivali, Bun Festival, eşsiz ve ilginç bir kültürel etkinliktir. Festivalin zirvesi, katılımcıların devasa bambu kulelerinden börekleri toplamak için yarıştığı börek tırmanışı yarışmasıdır. Kantonca, Hong Kong'un ruhudur. Şehrin yerel dili olan Kantonca, kendine özgü tonlamaları ve deyimleriyle Hong Kong kimliğinin temelini oluşturur. Şehir, aynı zamanda sinema endüstrisiyle de dünya çapında ün kazanmıştır. Bruce Lee ve Jackie Chan gibi efsanevi isimlerin çıktığı Hong Kong sineması, aksiyon filmleri ve benzersiz anlatım tarzıyla kült bir takipçi kitlesine sahiptir. Kantopop müzik ve yerel moda akımları da Hong Kong'un kültürel çeşitliliğini yansıtır. Hong Kong'da özellikle yaşlı nesiller arasında insanların falcılara ve geomantistlere, Feng Shui ustaları danışması oldukça yaygındır. Yeni bir iş kurmaktan ev satın almaya, hatta önemli kararlar almaya kadar her konuda onların tavsiyelerine başvurulur. Hong Kong bir gastronomi cennetidir. Michelin yıldızlı lüks restoranlardan sokak lezzetleri sunan tezgahlara kadar geniş bir yelpaze sunar. Dim sum, şehrin en ikonik mutfak deneyimlerinden biridir ve ailelerin hafta sonları bir araya geldiği bir ritüeldir. Kanton mutfağının incelikleri, taze deniz ürünleri ve dünya mutfaklarından örnekler Hong Kong'u bir yemek tutkununun rüyası yapar. Hong Kong'un son yıllardaki hikayesi siyasi çalkantılarla doludur. Bir ülke, iki sistem prensibi özellikle 2019'da başlayan geniş çaplı protestolarla test edildi. Bu protestolar Hong Kongluların özerkliklerine ve özgürlüklerine ne kadar bağlı olduklarını gösterdi. Şehir, gelecekteki siyasi statüsü ve Çin ile olan ilişkisi konusunda hala büyük belirsizliklerle karşı karşıya. Hong Kong'un temel hukuki belgesi olan Temel Yasa, Basic Law, Çin'in bir ülke iki sistem politikasını güvence altına alır. Bu yasa, Hong Kong'a yüksek derecede özerklik ve kapitalist sistemini 2047 yılına kadar sürdürme hakkı verir. Ancak tüm bu siyasi zorluklara rağmen Hong Kong'un dirençli ruhu ve dinamizmi ayakta kalmaya devam ediyor. Halk, belirsizliklere rağmen günlük yaşamını sürdürüyor, şehir ekonomik faaliyetlerini sürdürüyor ve inovasyon devam ediyor. Hong Konglular zorluklara karşı durma ve uyum sağlama yetenekleriyle tanınır. Geleceğe yönelik olarak Hong Kong sadece bir finans merkezi olmanın ötesine geçerek bir kültür ve inovasyon merkezi olmayı hedefliyor. West Kowloon Kültür Bölgesi gibi devasa projeler, şehri sanat, tasarım ve yaratıcılık alanında bölgesel bir lider haline getirmeyi amaçlıyor. Emmos Müzesi gibi yeni kurumlar, Asya'nın çağdaş sanatını ve tasarımını sergileyerek Hong Kong'un kültürel zenginliğini arttırıyor. West Kowloon Kültür Bölgesi, 40 hektardan fazla bir alana yayılmış devasa bir projedir ve dünyanın en büyük kültür projelerinden biri olarak kabul edilir. İçinde modern sanat müzeleri, tiyatrolar, konser salonları ve parklar bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik de Hong Kong'un gelecekteki vizyonunun önemli bir parçasıdır.
Çevre dostu binalar, karbon emisyonlarını azaltma hedefleri ve kentsel yeşil alanların artırılması, şehrin çevresel ayak izini küçültmeyi hedefliyor. Akıllı şehir teknolojileri, kaynak verimliliğini artırmanın ve şehir yaşamını daha yaşanabilir hale getirmenin anahtarıdır. Hong Kong, dünyanın en verimli geri dönüşüm programlarından birine sahiptir. Atıkların ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi konusunda oldukça katı kurallar uygulanır. Hong Kong sürekli bir değişim ve dönüşüm halindedir. Tarihi, coğrafyası ve insanların dirençli ruhuyla şekillenen bu şehir, gelecekte de kendi yolunu çizmeye devam edecektir. Hong Kong sadece bir metropol değil, o bir destan. Şimdi tüm bu neon ışıklarını, kültürel çeşitliliği ve durmaksızın akan enerjisini gördükten sonra sizi Hong Kong'un büyülü atmosferiyle baş başa bırakalım. Belki bir sonraki tatil planınızda siz de Victoria Limanı'nda gün batımını izleyebilir, Temple Street gece pazarında kaybolabilir veya Tiantan Buda'nın huzur veren silüetiyle karşılaşabilirsiniz. Geleneksel dim sum sofralarından modern gökdelenlere, tarihi tapınaklardan sokak sanatına kadar Hong Kong, her zevke ve beklentiye hitap eden eşsiz bir deneyim sunuyor. Hong Kong tezatların uyum içinde birleştiği bir şehirdir. Geçmişin yankılarıyla geleceğin fısıltılarının harmanlandığı, beton ormanında yeşilliklerin filizlendiği bir yer. O, sadece bir finans merkezi ya da bir turistik destinasyon değil. O, bir yaşam biçimi, bir enerji, bir ruh. Britanya İmparatorluğu'nun bir incisi olmaktan Çin'in özel idari bölgesi olmaya uzanan bu yolculukta Hong Kong kendi özgün kimliğini korumayı başarmıştır. Bu şehir, insan azminin, uyum sağlama yeteneğinin ve sürekli yenilenmenin canlı bir kanıtıdır. Hong Kong, doğunun incisi, direncin, vizyonun ve sürekli evrimin eşsiz hikayesi. Umarız bu video Hong Kong'un gizemli, ışıklarla dolu ve asla yavaşlamayan dünyasına dair merakınızı gidermiştir. Eğer bu yolculuktan keyif aldıysanız videomuzu beğenmeyi, yorumlarınızla bize destek olmayı ve kanalımıza abone olarak yeni keşiflerimize ortak olmayı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için çok değerli. Şimdi size soralım.
Bir şehrin ruhu sadece gökdelenlerinin parlak ışıklarıyla mı ölçülür, yoksa geçmişten gelen hikayeler ve geleceğe uzanan hayallerle mi? Hong Kong'dan sevgilerle. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere.